Dupuytren kontraktürü veya hastalığı avuç içinde parmaklara uzanan karmaşık kalın zar yapının kısalması ve kalınlaşması ile olan bir rahatsızlıktır. Genelde yavaş seyirli bir ilerleme gösterir, bazen de hiç ilerlemeyerek avuç içinde bir sertlik olarak hep kalır. Elin kullanımında zorluk çıkartmaya başladığında bazen cerrahi tedaviye de ihtiyaç duyulabilir. Bu konu ile ilgili bilgileri, güncel tedavi yöntemlerini ve bunlar üzerindeki yorumlarımı bu videoda bulacaksınız. Bu hastalık her ne kadar 1777 yılında tarif edilmiş olsa da hastalığın detaylarını net olarak 1831'de Guillaume Dupuytren ortaya koyduğu için hastalığın ismi de kendi ismine ithafen Dupuytren kontraktürü veya hastalığı olarak bilinir. Ne sıklıkta görüldüğü konusunda çok farklı bilgiler var. Bazı derlemeler %8'ler ve daha yüksek oranlar bildirirken bir kısmı daha düşük rakamlar ifade ediyor. Muhtemelen hastalığın çok erken evrelerinin de hesaba katıldığı durumlarda ancak bu oranlara çıkmaktadır. Kendi tecrübem ise hiçbir zaman bu oranlarda olmadığı yönündedir. Genetik bir yatkınlık da vardır. Yani ailede birinde olduğunda yakın akrabalarında normal halka göre biraz daha sıklıkla olmaktadır. İleri yaşlarda daha sık olur. Yüksek alkol tüketimi, şeker hastalığı, ileri yaş ve elde kullanılan titreşim yapan aletlerin uzun süre kullanılması bu rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Şeker hastalarının insülin kullanan tipi olan tip 1 diyabette %34 ve ilaçlarla kontrol edilebilen tip 2 diyabet türünde ise %25 oranında gibi yüksek oranlarda bildiriliyor. Başlangıçta avucun içinde sert nodül ile fark edilir. Çoğunlukla ağrısız olmakla birlikte elle yapılan işlerde avuç içindeki sertlik hastaya rahatsızlık verebilir. Daha ileriki dönemlerde parmağa giden bantlar da patolojiye eşlik edip sertlik artar ve parmaklarda bükülmeler olmaya başlar. Bu aşamada hasta günlük işlerini yapmakta zorlanır. Eşyaları kavramakta zorluk çeker. Bu aşamada bile ağrı genelde olmaz. Elin yüzük parmağı ve serçe parmağı en sık etkilenmekle birlikte orta parmak, baş parmak ve işaret parmağında da daha az olmak üzere eşlik eden nodüller olabilir. Parmakların el tarak kemiği ile yaptığı açı 53 derece ve parmakların içindeki bükülme 73 dereceye geldiğinde el fonksiyonlarında belirgin bozulma olduğu gösterilmiştir. Bu derecelerin neye ifade ettiğini anlamayabilirsiniz. Bunun daha pratik bir yöntemi var. Masaüstü testi en kolay yöntemdir. Hasta elini masanın üzerine koyduğunda avuç içi masaya değmeyecek kadar elde kontraktür oluşmuşsa artık cerrahi yapma zamanı gelmiştir. Başlangıçta avuç içindeki cildin sertleşmesi ve katlantılar oluşturması ile fark edilir. Ciltte gamzeleşmeler olur. Hasta ilk başlarda bunu çok ciddiye almaz. Genelde ciltteki kontraksiyonun yani kısalmanın ayda 1 santimetre gibi bir hızla olduğu ifade ediliyor. Hasta elini cebine sokarken, eldiven giyerken veya tokalaşırken zorlandığını ifade eder. Her ne kadar ayda 1 santim gibi bir hızla kısaldığını ifade ettiysem de bu fotoğraflarda gördüğümüz kadar deformite her zaman olmaz ve hastalık farklı evrelerde durabilir. Bazen kontraksiyonun zamanla bir miktar gerilediğini ifade eden yayınlar olmakla birlikte bunu bir iyileşme hali olarak düşünmemekte fayda var. Hastalığın herkeste davranışı farklı olabilmektedir. Kiminde belli belirsiz bir sertlik olarak ömür boyu avuç içinde kalır, bazı hastalarda ise parmaklarda ciddi anlamda bükülmeye sebep olduğu için günlük işleri yapmakta bile zorluk çıkarabilecek dereceye gelebilmektedir. Genç yaşta olmak ve birden çok parmağı tutuyor olması tedavi gerekliliğini arttıran faktörlerdendir. Germe egzersizleri, ilaçlar veya cihazlar gibi nispeten basit yöntemlerin bir faydası yoktur. Ultrason, radyoterapi ile tedaviler dışında tamoksifen, kolşisin ve interferon gibi ilaçlarda kullanılmış olmakla birlikte elde edilen sonuçlara güvenilemeyeceği kabul edilir. Şahsi kanaatim olarak da ilaç veya fizik tedaviden fayda görmeyeceği için hastalarıma önermiyorum. Cerrahi tedavi yıllardır birinci yöntem olarak uygulanmakta ve yüksek oranda da çözüme götürmektedir. Açık cerrahide avucun içindeki kalınlaşmış zar kısmi veya toptan çıkarılır. Avuç içindeki tüm zarın çıkarılması büyük bir cerrahi işlem olması ve ameliyat sonrasındaki zorlu süreçle birlikte yara iyileşme problemlerine de açık olması nedeniyle popülaritesi bir miktar azalmıştır. Bunun yerine problemli olan bölgenin nispeten daha kısıtlı çıkartılması daha sıklıkla kullanılır. Açık cerrahide tekrarlama riski %5-10 olup diğer yöntemlere göre oldukça azdır.
İyileşme süresi doğal olarak bir miktar daha uzundur. Kapalı yöntemle iğne yardımı ile fasyanın gevşetilmesi nispeten yeni bir yöntemdir. Lokal anestezi altında gergin bantlar iğne ucunun keskinliği kullanılarak farklı bölgelerden gevşetilir. Yani bantlar gergin yerlerinden iğnenin keskin ucuyla kesilir. Çok daha hızlı bir şekilde işe dönme sağladığı kesindir. Öte yandan özellikle genç hastalarda %80'lere varan oranda tekrarlama olur. Körlemesine yapılan bir yöntem olduğu için anatomiye hakimiyet çok önemlidir. Düşük bir ihtimal de olsa parmaklara giden tendonlar veya sinirlerin bu işlem sırasında zedelenmesi riski vardır. Bir diğer yeni yöntem ise kollajenaz fasiyatomi olarak ifade edilen bir yöntemdir. Bu işlem sırasında yapılan bir cerrahi değildir. Avuç içindeki bantların içeriğindeki kollajen kimyasal olarak parçalanır. Clostridium histolyticum ismi verilen bir bakteriden sentetik olarak elde edilen kollajenaz, kollajen yapısını parçalayan bir enzimdir. Kontraktürün bantları içine enjekte edilen enzimin buradaki kollajen liflerini parçalaması beklenir. İşlemin ertesi günü muayenehanede hekim tarafından germe ile zayıflamış olan bantların kopması sağlanır. Bazı çalışmalarda bu germe işlemi bir hafta sonra da yapılıyor. Ertesi gün veya bir hafta sonra yapılması arasında bir fark bulunamamıştır. Bu işlemler 3'er aylık aralarla birkaç kez tekrarlanabilir. İşlem sonrasındaki 6 ay içinde bir nüks olması beklenmez. Yaklaşık %75 civarında bir başarı sağlandığı bildirilmiştir. Çok nadiren yapılan enjeksiyonun tendonlar çevresine gitmesine bağlı tendon kopmaları ve uzun süren ağrılı durumlar bildirilmiştir. Bunun ismine kronik bölgesel ağrı sendromu diyoruz. 5 yıl süre içinde %10 ile %20 arasında tekrarlama bildirilmektedir. Peki bu 3 yönteme bakıp bunları nasıl yorumlayalım? Hani bazen hastalar sorar ya, anneniz olsaydı ne yapardınız diye. İşte o şekilde bir yorumlama yapalım. Her ne kadar gönlümüz onlarca yıldır yapılan açık cerrahi yönteme doğru kaysa da, iğneyle yapılan yöntemler ve kollajenaz enjeksiyonunun bilimsel makalelerdeki sonuçlarını görmezden gelmemiz imkansız. Pusulamızı bilim olarak kabul ettiğimizde bilimin bize gösterdiği kanıtları iyi okumamız lazım. Bu konuda yapılan çalışmaların birbiriyle kıyaslanmasında grupların homojen olmaması problem yaratıyor. Yani zaman zaman elmalarla armutları kıyaslamak zorunda kalabiliyoruz. Yine de birbiriyle kıyaslanabilecek kadar veriler var. Kollajenaz enjeksiyonunun iğne ucuyla keserek gevşetme yöntemine göre erken dönem sonuçları iyiymiş gibi görünse de birbirine üstünlüğünün olmadığını söyleyebiliyoruz. İğne kullanarak kapalı yöntemle gevşetmenin erken dönem sonuçları işlemin daha kolay olmasından kaynaklanan açık cerrahiye göre daha iyi olmasıyla birlikte bu yöntemin daha fazla nüksettiği görülüyor. Burada haklı olarak kafanızın karıştığını ve sizin veya anneniz babanız için hangi tedavinin daha uygun olacağını bana sormak istediğinizi düşünüyorum. Bu konuda kesinlikle bir tedavi yöntemini seçip hekime bunu yapın diye zorlamayın. Burada en önemli faktör hekimin yapılacak tedaviye aşina olup olmamasıdır. Anatomiye veya yönteme hakim olmayan bir hekime zorla yaptırtacağınız bir yöntem sonucunda birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Hekimin tecrübeli olduğu tedavi yöntemi hastanın daha az problem ile karşılaşacağı bir tedavi süreci olacaktır. Yapılacak yönteme ait riskleri bilerek tedaviyi kabullenmeniz sonrasındaki mutsuzluğunuzu azaltır. İleri yaş ve daha az deformitesi olan hastalar için kollajenaz enjeksiyonu veya iğne ile gevşetme bugün için yazılı literatüre göre daha uygun yöntemlermiş gibi görülüyor. Bu ileri yaştaki hastaların büyük cerrahi işlemler içine girmeme tercihi oldukça makul algılanabilir. İleri yaş hastalarda yapılabilecek kısıtlı işlemler her ne kadar tekrarlama riski olsa da hasta açısından daha kolay tolere edilebilir. Deformitenin çok fazla olduğu durumlarda ise her üç tedavi yönteminin kendine has problemlerinin de olabileceğini iyi hesap etmek gerekir. Bu konudaki önerilen bir diğer yöntem ise başlangıcın daha limitli ve kapalı yöntemlerle uygulanması ve eğer bir yıl içinde tekrarlama olur ise o zaman açık cerrahinin de gündeme gelebileceği yöndedir. Bu arada kimyasal yöntemlerle enjekte edilen kollajenaz Türkiye'de şu an için satılmıyor. Özel yöntemlerle yurt dışından getirtildiği için kolay bir şekilde de ulaşılamayabilir. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.